Bir defa Eurovision konuşacağız bizim programımızda. Bitti ama tartışmalar sürüyor. İsrail'in ikinci olmasıyla ilgili neler oldu? Evet, Eurovision zaten hep tartışmalıydı ve puanlama sistemi zaten beğenilmiyordu. Türkiye hatta bu nedenle katılmıyor. Türkiye'de de ilgi düştü. Ben mesela izlemedim son Eurovision'u. Tabii canım. Yıllardır ki gerçekten çocukluğumuzda bir heyecandı, bir tutkuydu Eurovision. Sertab Erener'de bitti değil mi? Evet, Sertab Erener'den sonra tükenerek... Biraz düştü. Evet, azalarak tükendi daha doğrusu. Ama işte şimdi hala Avrupa Eurovision'u tartışıyor ve Avrupa'da Eurovision'dan soğuyor. Bunu son nedeni artık çok bariz olan çifte standart. Biliyorsunuz ki Rusya Eurovision'dan men edildi Ukrayna Savaşı nedeniyle. Gazze var. İsrail Gazze'ye saldırıyor. Yani bu saldırıların soykırım suçu olarak değerlendirilebileceği şüphesiyle yargılama var. Katliamlar var ama İsrail Eurovision'da. Ve üstelik yayıncı kuruluş, organizatörler İsrail'i adeta kayırıyor. Çünkü İsrail ekibi sahnedeyken yapılan protestolar nedense hiç gösterilmiyor. Sanki hiç yokmuş gibi. Hatta bunu protesto eden diğer ülkelerin kamu kuruluşları Gazze'deki savaşı anlattılar diye İsrail ekibi sahneye çıkmadan önce uyarı alıyorlar. Ya da Gazze'ye destek gösterileri engellenmeye çalışıyor bu katılımcılar arasında. Daha bir sürü çifte standart sayabiliriz. İsrail üzerinden dönen ve Avrupa'nın İsrail'e kol kanat gerdiğini gösteren EBU'nun daha doğrusu. Şimdi bir de İsrail çok tuhaf bir şekilde şüpheli biçimde ikinci oldu. Neden şüpheli? Çünkü jüriden sadece 60 oy aldı İsrail'in ekibi ama halk oylamasına gelince bir anda 297 puan aldı ve Avusturya'dan sonra ikinci. Güzel miydi şarkısı? Şarkısı güzel mi değil mi bunu tartışmıyorlar. Ben bu arada dinlemedim, bunu da söyleyeyim. Belki bunlar mı İsrailliler? Avusturya birinci olan ekibi görüyoruz şu anda. Evet. Yani kız İsrailli. Zaten burada şarkının güzelliği bunu hak ediyor olup olmaması mesele değil. İspanya ve Belçika şunu soruyor. Bakın İspanya bu arada İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden biri. Solcu Pedro Sanchez hükümeti İsrail'e karşı uluslararası baskının artmasını isteyen, bunların soykırım olarak değerlendirilebileceğini belirten, bu konuda Avrupa'da öncü olmak isteyen ülkelerin başında geliyor. Ve nasıl olur da İspanya'da jüriden 0 oy alan İsrail ekibi tam puan, 12 tam puanı alıyor. Şimdi şüpheler var. Belçika'da da. Bu sistem manipüle mi ediliyor? Bu sistem İsrail lehine manipüle mi ediliyor? İsrail'in bu arada dijital reklamlar yaptığı, kendi şarkısının tanınması için, akıllarda yer etmesi için çok ciddi harcamalar yaptığı belirtilirken Avrupalı organizatörlerin de bu İsrail'e daha fazla oy verilmesiyle sonuçlanabilecek bir sistem hilesine, manipülasyonuna göz yumduğu şüpheleri var. Şikayete bulunuldu iki ülke tarafından. Ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yine dün açıklama yaptı. Kültürde çifte standarda izin vermemeliyiz dedi. Çok doğru bir cümle. Rusya'yı siz Eurovision'a almıyorsunuz. O zaman neden İsrail'i alıyorsunuz? Gazze'de biz Filistinlilerle dayanışma içindeyiz. Baş tacı edilme durumu var yani değil mi bazı yerlerde? Yani bu gerçekten de artık bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Yani İsrail ne yapsa etse hep mi haklı? Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri omuzlarında taşıdığı o iğrenç kara soykırım lekesini Filistinliler mi ödemek zorunda? Ya da bunlara göz yummak mı bunun yöntemi? Yani hiç akla gelir, izah edilebilir bir yanı yok. Çok doğru söyledin. Birkaç ülke var neyse ki Fransa gibi ya da işte Belçika'da sorguluyor. Fransa diyorum, özür dilerim, İspanya gibi birkaç ülke var kral çıplak diyen, bakın böyle yapmamalısınız diyen. Bunlar çok önemli. Eurovision'un da artık geleceğini düşünüyorsa, önemli bir kültür noktasıysa birçok ülkeyi bir araya getiren, artık bu çifte standarttan ve soru işaretlerinden uzak durmak zorunda. Bir reform ya da bilmiyorum bir öz eleştiri anı olmalı ama olmuyor. Hep İsrail lehine bir taraf hali oluyor. Bir tarafsızlık değil.